Bugün size bir köy göstereceğim. Sıradan bir köy değil. Bu köyün bir yarısı bir ülkede, diğer yarısı bambaşka bir ülkede. Ortalarından geçen şey nehir ya da dağ değil. Haritaya çizilmiş düz bir çizgi. Bu harita yüzünden kardeşler farklı ülkelerin vatandaşı. Evler farklı bayrakların gölgesinde. Ama asıl çılgınlık şu. Bu köyün bulunduğu ülke, Orta Amerika'nın bu küçücük cenneti hala İngiltere Kraliçesi'ne bağlı. Ve sahip olduğu toprakların neredeyse yarısı komşusu tarafından bizim diye sahipleniliyor. Aynı anda hem İngiliz milletler topluluğunun bir parçası olup hem de ABD'nin arka bahçesinde Çin'in iştahını kabartan bu ülkenin adı Belize. Strateji haritasına hoş geldiniz. Bugün ikiye bölünmüş bir köyün, 200 yıllık toprak kavgasının ve Karayiplerin bu gizli stratejik hazinesinin hikayesini sizlere anlatacağım. Belize, Orta Amerika'nın Meksika ve Guatemala arasına sıkışmış, nüfusu sadece 400 bin olan bir ülke. Ama burası tipik bir Latin Amerika ülkesi değil. Resmi dili İngilizce, çünkü İspanyollar değil, İngilizler kolonileştirdi. Hatta o kadar ki Belize hala İngiliz kraliyet ailesini devlet başkanı olarak tanıyor. Ülkenin adı bile İspanyolca bir kelimenin İngilizler tarafından yanlış telaffuz edilmesinden geliyor. Peki bu küçücük ülke neden stratejik olarak bu kadar önemli? Cevap, Belize Bariyer Resifinde, balta girmemiş ormanlarında ve toprağın altında saklı. Gelelim o meşhur köye, adı Arenal. Bu köy Belize ile Guatemala arasındaki Baltık Sırtı denilen tartışmalı sınır bölgesinde yer alıyor. Öyle bir sınır ki bir evin mutfağı Belize'deyken yatak odası Guatemala'da olabiliyor. Guatemala, Belize'in neredeyse yarısını oluşturan 11 bin kilometrelik bir alanı 200 yıldır kendi toprağı olarak görüyor. Bu anlaşmazlık 1859'daki bir İngiliz-Guatemala Antlaşması'na dayanıyor. Gerginlik o kadar büyük ki Guatemala ordusu zaman zaman sınırda tatbikat yapıp Belize köylülerine korku salıyor. Şu an dava Uluslararası Adalet Divanı'nda ama iki ülke de geri adım atmıyor. Sınır krizi yetmezmiş gibi Belize şimdi de bir enerji denklemini değiştiriyor. Ülke, Spanish Lookout bölgesinde doğalgazla çalışan dev bir enerji santrali inşa ediyor. Adı Belize Enerji Merkezi. Bu proje sadece birkaç bina değil, tam 60 megawattlık dev bir güç. Bu tüm ülkenin enerji ihtiyacının yarısı demek. Burası tamamen yerli doğalgazla çalışacak ve Belize'in Meksika'dan ithal ettiği elektriğe olan bağımlılığını neredeyse sıfırlayacak. Bu küçücük bir ülke için tam anlamıyla bir enerji devrimi. Ve işin en stratejik kısmı, bu proje ABD'li ve yerli şirketlerle ortak yürütülüyor. Yani bir taşla iki kuş vuruluyor. Hem enerji bağımsızlığı kazanılıyor hem de ABD'nin arka bahçesindeki nüfusu Çin'e karşı perçinleniyor. Çünkü Çin, Kuşak ve Yol projesi kapsamında bölgeye altyapı yatırımları yapmak için can atıyor ama Belize'in en büyük diplomatik kozu hala Tayvan'ı tanıması ve Çin'i resmi olarak tanımaması. İşte Belize burada bir yol ayrımında. Bir yanda tarihi bağları olan İngiltere ve enerji bağımsızlığını inşa ettiği ABD. Diğer yanda dev projeler ve milyar dolarlık yatırımlar vaat eden Çin. Tayvan'ı tanıyan 12 ülkeden biri olan Belize, Guatemala tehdidi karşısında yalnız kalmamak için bu diplomatik tanınmayı bir kalkan olarak kullanıyor. Ama Çin'in baskısı her geçen gün artıyor. Belize, Karayiplerin bu küçük cenneti şu an dünyanın en büyük jeopolitik satrancının tam ortasında. Bir piyon olarak değil, belki de bir kale olarak hayatta kalmaya çalışıyor. Hadi buradan bir ders çıkaralım. Haritalar üzerinde çizilen her çizgi, Arenal köyündekiler gibi sıradan insanların hayatlarını kökünden değiştirebiliyor. 200 yıllık bir İngiliz imzası bugün hala bir aileyi ikiye bölebiliyor.
Küçük ülkeler sandığınız gibi büyük güçlerin oyuncağı olmak zorunda değil. Beliz doğru strateji kartları oynayarak hem kendi enerji bağımsızlığını kazanıp hem de büyük güçleri kendi çıkarları için yarıştırabiliyor. Ve en önemlisi dünyanın gözü Ukrayna'da, Tayvan'da ve Orta Doğu'dayken asıl sessiz stratejik kırılmalar işte böyle. Haritada küçücük görünen noktalarda yaşanıyor. Strateji haritasında bugün ikiye bölünen bir köyün ve büyük bir stratejik mirasın hikayesini konuştuk. Bir sonraki videoda yine kimsenin anlatmadığı stratejik bir sırrı açığa çıkarmak üzere. Kanala abone olmayı, hype, yorum ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Stratejik düşünün. Hoşça kalın.